Herkese merhaba arkadaşlar. Çok mesaj var. Bunlara tekrar cevap vereceğim. Rusya'ya demişler 1 milyonla gelsek ne yapabiliriz? Yani ne alabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yani konu para değil arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Konu burada oturum alabilmek. Yani oturum aldıktan sonra yani yaparsınız her türlü her şeyinizi. Ya 1 milyonla geldim. Buradan ne alacağım? Ben sana hemen göstereyim. Mesela böyle bir ev alabilirsin. Böyle aşağı doğru arsası uzanır. Bakın böyle bir evi 1 milyon TL ile köyde böyle bir ev alırsınız. Kapıya aynı bu şekilde 2 tane araba alırsınız. Bu adamın bu eve harcadığı komplesine 1 milyon TL. Yani 2 milyon ruble. Şimdi videonun yayınlanma tarihine göre bu ruble TL değişebilir arkadaşlar. Rublenin değeri artıyor, TL'nin değeri düşüyor her gün. Ben onu bilemem. Mesela böyle bir ev aldınız. Arsası aşağıya kadar iniyor gördüğünüz gibi. Ta Yeşilliğe kadar. 2 tane de kapıya böyle bir Chevrolet, bir Lada araba almış adam. Bunları harcasa, şu Lada'nın fiyatını ben hemen size söyleyeyim. 500 bin rubledir. Yanındaki de 400-500 bin. İkisi 1 milyon rubledir. Yani 500 bin TL. Evi de 1 milyon rubleye alsanız 1,5 milyon TL. Evet. Bir dakika, 1 milyon rubleye aldınız. Evi, bu ikisi de 1 milyon ruble, 2 milyon ruble işte. Yani 1 milyon TL yapar. Şurayı komple böyle 1 milyon TL ile gelip aldınız. Bitti. Konu bu kadar. Peki nasıl gelebiliriz? Arkadaşlar büyük bir problem olan bu. Ve internette baktığım şeylere göre böyle bir yol gösterici bir video bir şey yok. Allah var, ben de gelirken araştırma yapıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlar en azından faydalansın. Benim niyetim ne para, benim niyetim ne emlakçılık. Ben emlakçı da değilim. Para lazım değil. Hiçbir şey lazım değil kimsenin. Şimdi ben sadece insanlara yardımcı oluyorum. Buraya nasıl gelebiliriz? Arkadaşlar evlilik en basit yolu. Bakın tekrar söylüyorum. Evlilik en basit yolu. Yani evlendiniz, çok rahat gelebilirsiniz. Şuraya kenara oturayım. Sakin kamera oynamasın. Sabit yapalım. Şimdi eşiniz Rus. Evlendiniz, çok rahat geldiniz. İster kendi üstünüze alın. Daha garanti olsun diye. İsterseniz eşinizin üstüne alın. Eşinize güveniyorsanız. Kendi üstünüze de alabiliyorsunuz. Eşinizin üstüne de alabiliyorsunuz. Kendi üstünüze alırsanız evrak işleri biraz daha fazla, saçma sapan evrak. Sonra burada ne iş yapacağız? Arkadaşlar köyde ne yapılır? Çiftçilik yapılır. Hayvancılık yapılır. Çoğu hiçbir şey yapmıyor. Yatıyor. Gördüğünüz gibi bak, müzik sesi geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Parti yapıyor insanlar. Ondan sonra şehre yakınsanız, oturumunuzu aldıysanız taksicilik yapabilirsiniz. Çok güzel parası var taksiciliğin gerçekten. Hatasız yani. Bir araba alırsınız böyle 2020 model gibi bir şey, rahat taksicilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Takside çok iyi para var. Sonra evlilik birinci şartımız dedik. Birinci şart evlilik abi. Evlilik olursa çok iyi olur. Diğer türlü bir tane şirket bulmanız lazım. Çalışma izniyle gelirseniz. Bir tane şirket buldunuz, onlarla çalışarak gelebilirsiniz. Öğrenci vizesiyle gelirsiniz. Sonra oturum alabilirsiniz RVP ile. Başka ne yöntemi var? Mülteci kabul etmiyor. Kesinlikle ülke. Ülkede mülteci kabul edilmiyor. Yani buraya benim görüşüm, buraya vizeyle geldiniz. Turist vizesiyle. Ne bağırıyorsunuz? Bak duyuyoruz değil mi? Köy bile canlı. Nasıl köy lan bu? Turist vizesiyle. Ne oldu? Turist vizesiyle geldiniz. Buradan birini bulup evlendiniz. Bir de çocuk yaptınız, hemen oturumu alırsınız. Rahat. Yani sevip yaşayacağınız bir ülke arkadaşlar. Yeşillik seven, şehirde aksiyon seven, gece hayatı sevenler için de iyi. Köyde sakinlik içinde iyi. Çok sakin değil hafta sonları, böyle insanlar evinde müzik açıp parti yapıyorlar. Girebilseydim size de gösterirdim. Üstüm müsait değil. Şortla falanım. Bir gidelim bakalım tarafa doğru ne yapıyorlar. Müzik çalıyor. 3 tane araba var evin önünde. Yani şu tarlalar boş arkadaşlar. Ekilebilir tarlalar. Bakın ben size tarla gezdireceğim şimdi. Biraz da tarla görün. Durun arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar bakın. Boş. Eken yok.
Görüyor musunuz? Eken yok. Bakın adamlar oraya ev yapmış. Bak kimse yok. Tarlalar bomboş. Bak orası bomboş. Yani buralar verimli topraklar arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Bak çamur falan değil. Bak ne çamuru? Kuru. Bakın. Simsiyah toprak. Bu çernozyum toprak. Yani şu otların olmasına bakar mısınız? Buralarda bir de koyunlar, atlar, inekler geziyor. Burayı kesmişler. Bakın otlara bakın. Yani bu otlar böyle oluyorsa düşünün. Ektiğiniz işte ne bileyim ne ekerseniz. Ektiğiniz mahsul ne kadar iyi olur. Bakın ben şimdi size tarlaları gezdireceğim. Eğer yapılmış şey varsa insanlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar burada? Motosiklet de var orada. Belarus motoru. Minsk. İnsanlar bu otları kesiyor. Balya yapıp satıyorlar. Bedava Allah'ın verdiği bir ot. Bakın hepsi bomboş. Hiçbir şey yok. Ta nerelere kadar. Ben buraları komple gezdim. Şurası orman. İçinde göl var. Köyün girişinde de göl var. Bir gün geçerken size onları da göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Ta uzaklara. Hiçbir şey ekili mi? Dümdüz. Engebe yok. Dağ değil. Bayır değil. Dümdüz. Hem partiye bakalım. Size partiyi göstereyim. Bakayım ne yapıyorlar. Şu an daha göremiyoruz. İçip içip eğleniyorlar. Hayat bunlara güzel. Vallahi billahi. Bakın. Tarlaları şu an geziyoruz. Arkadaşlar gözünüzün alabildiğince boş bak. Her yer boş. Yani hiç ekilmiş bir yer yok. Bakın o karşınızda gören balyalar var ya. Onlar da ekilmemiş tarla. Böyle otları biçmişler. Onlar yapıyorlar. Tanesini 2000 rubleden satıyorlar arkadaşlar. Onların tanesi 2000 ruble. Ya maliyetin ne kurban olayım ya. Ot ya Allah'ın otunu biçmişsin. Biraz bir yakıt harcamışsın. Başka hiçbir şey yok. Bakın geziyoruz. İnanmayanlar vardı. Yok öyle değildir böyledir. Alın. Her yer boş ot. Ekecek adam lazım bunları. Çalışacak kusura bakmayın. Çalışacak göt lazım. Ya bizim Konya'da falan böyle araziler boş olacak. Rüzgar var kusura bakmayın. Böyle araziler boş olacak. Bir tane yer bırakmazlar ya. Bir de su yok Konya'da. Burada 2 metre 3 metre kazdı mı su çıkıyor. Aa vallahi çıplaklar lan. Göstermeyelim orayı da. Millet çıplak dans ediyor. Ben size tarla göstermeye geldim. Bahaneyle ne yapıyorlar da görüyorum. Evet rüzgar var kusura bakmayın. Hala çekmeye devam ediyoruz. Bakın. Görüyor musunuz tarlaları? Bakın hepsi boş. Hepsi boş. Rüzgar çoğaldı. Niye? Bakın ya otlara bak. Tam koyunların hayvanlar yiyeceği otlar. Bakın adam yapmış. Şimdi geliyoruz. Bakacağız bunlara. Ne kadar da çok değil mi? Bedava işte bunlar. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 70'e yakın var. 70-80 tane var arkadaşlar. Şu kadarcık tarlada. Böyle böyle yapıp sonra toplayıp götürüyorlar. Satıyorlar. Bunun tanesi 2000 ruble. Ne oluyor? Ot ya Allah'ın verdiği ot. 2000 ruble. Şurada 140 bin ruble var ya. Bir günde kesmiştir, biçmiştir, yapmıştır. Bitti bir günlük. 140 bin ruble. Kaç para yakacak ya bir traktör bir günde? Ne yakabilir ya Allah aşkına? Bak ot alttan devam etmiş. Bak kesmişler. Ya inanabiliyor musunuz mu? Bak kesilmiş ot. Alttan daha çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? Yemyeşil olmuş geri. Yağmur yağıyor çünkü. Dayım orada çalışıyor. Kadınlar orada parti yapıyor. Vallahi bravo. Evet arkadaşlar gördünüz.
Buralar komple böyle yeşillik, ot. Buralar boş ekilmiyor. Kendiniz istediğiniz gibi. Ben şimdi istesem atıyorum. Buraları ekebilirim. Ama benim şimdi traktörüm yok, bir şeyim yok. Evimi daha düzeltmemişim falan. Her şeyimi düzelteceğim. Ondan sonra Allah'ın izniyle buralardan ekeceğim. En azından hayvanlara kadar. Biraz fazla ekerim, satarım. Yani Rusya'ya gelirseniz aç kalmazsınız. Bu bir net. Net. Böyle köydeyseniz zengin olursunuz yemin ediyorum. Ben köyde kimi tanırsam çalışan zenginler. Burada Çeşenler var, zengin. Ağızka Türkleri var şeyde. Ne diyorlar ona? Allah Allah, durun lan. Şeyde Ağızka Türkleri var. Buzuluk tarafında, Orenburg tarafında çalışkanlar vallahi zenginler. Kapının önünde 15 tane traktör var. 4 tane biçer var. Gösterdim size o gün. Ya şaka gibi ya. İşte çalışırsanız zengin olursunuz. Akıllı adam buralarda zengin olur arkadaşlar. O yüzden Rusya'yı tavsiye ediyorum. Bizim şimdi Konya'da babamgil düşünüyor su parası. Saati 100 lira kuyunun su parası. Su bitiyor bir yandan. Mahsul para etmiyor. Görüyorum millet patatesi sokağa döküyor. Karpuzu tarlada bırakıyor. Ya yazık günah insanlarımıza ya. Buna bir devletine şey yapması lazım. Çiftçiyi mağdur etmemek lazım abi. Eğer çiftçi bir ülkede çiftçilik biterse açlık, kıtlık başlar. Anlatabiliyor muyum? Bu hangi ülke olursa olsun. Açlık ve kıtlık başlar. Çiftçi bitti mi her şey biter. Yani senin paran var ben alırım, öyle bir dünya yok. Şimdi düşünsene, dünya genel çiftçilik bitti. Parayla ne alabilirsin ya? Buğday alabilir misin parayla? Alamazsın. O yüzden çiftçilik güleceksin yani. Здравствуйте. Merhaba diyelim de ayıp olmasın. O yüzden çiftçilik önemli. Köy rahat. Buraya gelmek isteyen şehrin kalabalığından bıkmış olması lazım. Ondan sonra şeyden bıkmış olması lazım. Çalışmaktan, her gün stabil hayattan, kölelikten bıkmış olması lazım. Burada kendi eker, istediğini biçer, eker, yer. Bugün çalışmak istemez, çalışmaz. Yarın çalışır, yarın çalışmak istemez. Ertesi gün çalışır. Hayvanlarına bakar, sarılır, oturur. Kahvesini yapar, çayını yapar, içer. Ya ben her gün semavere çayı koyuyorum. Gölgede mis gibi. Hava esiyor böyle. Onları çekmiyorum, ayıp olur diye. Belki onları da çekebilirim. Здравствуйте. Привет. Dayıma merhaba diye. Ondan sonra ayıp olur diye ben çekmiyorum arkadaşlar. Yediğim şeyleri çekmiyorum. Bazen domates, onlar da sokağa atıyorlar zaten Türkiye'de. O da ayıp olmaz diye düşünüyorum. Öyle çok yemek paylaşan bir adam değilim. Çünkü yaptığım yemekleri paylaşsam beni linçlersiniz. Gerek yok. Dediğim gibi bak dayı oturuyor, geziyor orada. Evi de 2 katlı bir ev. Geziyor, takılıyor abi. Hayat güzel ya. Burada gerçekten ya. Ya ben buraları niye sevdim? İnsanlara bakıyorum nasıl yaşıyorlar. Ya ben şimdi bizim memlekette köye bakıyorum nasıl yaşıyorlar. Buraya bakıyorum. Abi burada eğleniyorlar, içiyorlar, yemeğini, mangalını yapıyor. İnsanların bir derdi yok. Kardeşim bir derdi yok. Ne siyaset konuşuyorlar, ne takım konuşuyorlar. Bizim orada her gün bir ekonomi. Ya çocuk yeni doğmuş ekonomiden bahsediyor arkadaşlar. Farkına varın ya. İnanın ben solcu bir adam değilim. Tamamen sağcı bir adamım. Fark etmiyor. Herkes kendi görüşü ya. Sağda olabilir, solda olabilir. Bunlar problem değil. Bizi ayırdılar yani bu şekilde. Ben istediğim zaman köyde yaşıyorum diye şehre gitmiyorum diye bir şey yok. Benim canım istiyor gidiyorum. Pide yemeye ta 70 kilometre gidiyorum. Çünkü yakıt para değil, pide para değil. Anlatabiliyor muyum? Canım istiyor gidiyorum. Canım ister uçağa binerim, hop Afrika'ya giderim. Paran varsa her şeyi yaparsın yani. O yüzden köyde yaşarsan paran çok az gider. Düşünün. Benim koyunlarım var. Şurada gölgede duracağım biraz. Koyunlar var, tavuk var, gaz var. Ben kesiyorum mesela. Buzluğa atıyorum vesaire. İstediğim zaman etim var. Tavuklardan dolayı şeyim de var, yumurtam da var. Her şeyim var. Köyde ne harcayabilirsin? Ne yapabilirsin parayla? Düşünün. Giderimi düşünün. Yani o kadar giderim olmadığını düşünün. O yüzden arkadaşlar
Tavsiye ediyorum gelmek isteyen. Ha bazıları beğenmezler kardeşim, ben orayı beğenmiyorum. Hava soğuk. Bir de şunu algılayın ya. Rusya 10.000 kilometre uzunluğunda. Belki daha fazla. Yani Kamçatka denen ülke bana 7.000 kilometre. Türkiye benim köyüm 4.000 kilometre. Düşünün yani. Yani o yüzden demeyin ya orası soğuk şöyle olur böyle. Arkadaşım burası o kadar soğuk değil. Burası Samara bölgesi. Burası daha Kazakistan'a yakın. Aşağılarda daha güneyde. Ben Sibirya'da değilim. Mummars'ta değilim. İnsanlara Rusya deyince böyle gece bak sıcağa bak ya. Yaktı ya, kavurdu beni. Hani insanlara Rusya deyince böyle şey anlıyorlar. Hep kış, hep soğuk, hep kar. Abi öyle bir şey yok. Ya öyle olsa buralar ne bu yeşillik? Güneşten çalışamıyoruz bazen, sıcaklıktan. Ha yağmur yağıyor mu? Evet yağmur yağıyor. Brr. Gel. 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 Gelin lan. Gelin. Ne? Size de mi? Çağırıyorum bak, geliyorlar. Türkçe biliyorlar bak. Koşarak geliyorlar. Gel. Ne işiniz var oralarda? Doymadınız mı? Nasıl geliyorlar? Yani şimdi şunlara bak. Ne var lan böyle hayata? Ya yemin ederim yıllarca çile çekmişim ya. Bak. Oradan onlar geliyor. Bak çağırdım geliyorlar işte. Benim kankilerimler. Fila. Gazlar orada kırk. Tavuklar orada kır. Bakalım bir yumurta alalım sizde. Var mı yumurta? Günde klasik 2 tavuğum var. Bir horozum var. Klasik günde 2 tane yumurtluyor. Millete dağıtırken bıktık. Ne yapıyorsun adamım? İyi misin? İyi misin? Kırk sana da kırk. Bakalım. Tavuklar gelmeden. Evet. Yumurta var mı lan? Aha, vallahi 2 tane yumurtlamışlar. Evet. Çektik aldık 2 tane. Evet. Horozun bakışa bakar mısın? Daha yeni bir görseydiniz ha. Ne yapıyorsun lan sen der gibi. Oğlum size ben yem veriyorum. Bunlar benim hakkım. Bak gazlar orada. Tavuk koyunlar orada. Babam diyor lan tam köy hayatı yaşıyorsun diyor. Babam gilde sadece koyun var. Tavuk bir şey yok. Evet arkadaşlar. Sorularınız gelirse cevap veririm. Video çok uzun oldu. Çok anlattık. Sorular geldikçe cevap veriyorum. Soruları yazın. Değişik sorular yazın. Videoları izleyin. Ben sorularınıza cevap veriyorum. Aynı sorular bir daha geliyor. Videoları izleyin. Aynı soruları sormayın bence. Videolarda zaten her şey var. Başlığa bakmayın. Başlıkta bir şey yazıyordur ama oğlum küçücüksün lan sen nasıl atlayacaksın ona? Arkasında geziyor, atlamak istiyor. Daha 1 aylık. Bak kokluyor bak. Yani anlatabildim mi? Yeni şeyler sorun. Videolar başlığına bakmayın. Ne oldu evladım? Sen niye benim arkamda geziyorsun? Ne var lan? Ne istiyorsun? Seni daha yeni getirdik değil mi? Alışmadın bize. Bak lan bak, küçücük şeylere bak. Bak lan sen şu küçüklere. Şimdiden başlamışlar atlamaya. Kuyruk merhaba. Bunun adı kuyruk. Bu kuyruk. Bak oynatınca kuyruğu kaldıracak. Kaldır lan kuyruğu. Lan video çekiyorum diye mi kaldırmıyorsun? Hoşuna gidince kaldırıyor. Ne lan, kaldırsana. Ha kaldırdı bak. Nasıl hoşuna gidiyor. Ah şerefsiz. Yerde de elmaları görüyorsunuz. Victor'un bahçelerinden hep. Victor'un bahçelerinden aldık getirdik koyduk. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar. Ne oldu? Erkekler. Bu da erkek. Romanovlar. Bunlar Romanov. Hangi koyun cinslerim var demişsiniz. Bunlar Romanov. Şu 4'ü. Orada bir tane daha, 2 tane daha olması lazım. Bunlar kuybuş olmuş. Şunlar kürdük. Hisar mı? Gisar mı diyorlar burada. Gisar. Gisar'ın kırması o. Bir tane tamamen Gisar var. O nerede? Nerede lan o? Ha orada yatıyor. Erkek. Benim koç. Kalk bakayım koç ayağa. Ha bu işte Gisar. Götlü. Oynatıyor götünü. Bir tane de minik keçi var. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Sizler değerlisiniz benim için. O yüzden
Her gün size video çekmeye çalışıyorum. Bazen yoğunum. Evin son şeylerini yaptım. Çatıcıyı daha getiremedim. Ya var ya, bu memleket var ya, usta lazım ya. Bakın çatıcıyı daha getiremedik. Ama şeyleri bitirdim. Oh, son kalan yerler vardı. Şu aralarını kapattım. Ondan sonra şimdi bunun üstüne 2 kat plastik boya vuruyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Böyle olacak. Bu 1. kat boya. 2. kat boyada hiçbir şey görünmeyecek. Hepsi kaybolacak. İnce vurduk. Bunlar da bizim şeyler. Karda yürümek için. Bunlar işte kullanacağız bakalım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.